Dişler ve eklemler arasındaki ortak nokta nedir? İkisi de aşınabilir ve ağrıya neden olabilir. Ancak dişlerin aksine eklemler kendi kendini yenileme yeteneğine sahiptir. Bu doğal yenilenme süreci kıkırdak ve kemik dokusunun iltihaplanma, yaralanmalar ve hatta yaşlanmanın etkilerine karşı kendini onarmasıyla gerçekleşir. Peki neden bazı insanlar kolayca hareket ederken diğerleri ağrılı ve kıkırdak sesleri çıkaran eklemlerle mücadele ediyor? Cevap sizi şaşırtabilir. Çünkü eklem sağlığının geri kazanılmasının sırrı beklenmedik şekilde basit. Bu videonun odak noktası da bu. Bugün ilaç kullanmadan eklem sağlığını nasıl geri kazanabileceğinizi konuşacağız. Bazı yağlar eklem ağrısını hafifletebilir mi? Kemik suyu gerçekten kıkırdağı onarır mı yoksa bu bir efsane mi? Zencefil gerçekten eklem iltihabını azaltır mı? Ağrılı eklemler için soğuk mu yoksa sıcak mı daha kötüdür? Çocuklar eklemlerini korumak için ne öğrenebilir? Ve eklem sağlığını yıllar boyunca korumanın en iyi yolları nelerdir? 30 yıllık deneyime sahip bir ortopedi uzmanı da kaslarla çalışmanın eklem ağrısında neden önemli olduğunu ve eklem tedavisinin anahtar sırrını paylaşacak. Yaşla birlikte eklemler neden sertleşir? Eklemler kıkırdakla kaplıdır ve onları yastıklayan ve yağlayan sinovyal sıvı ile doludur. Yaşlandıkça kıkırdak aşınır ve sıvı kalınlaşır. Bu da hareket kabiliyetini azaltır ve ağrıya neden olur. Ağrı kıkırdakta değil, sinir uçlarına ve reseptörlere sahip olan kemiklerde hissedilir. İltihaplanma bu sinirleri tahriş edebilir ve rahatsızlığa yol açabilir. Eklem ağrısına ne sebep olur? Eklem ağrısı, vitamin eksiklikleri, gut ve aşınma gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Çoğu insan için ağrı, eklem dejenerasyonundan kaynaklanır. Hareket mi, dinlenme mi? Hareket sırasında ağrı, artriti işaret ederken, dinlenme sırasında ağrı, iltihaplanmayı gösterir. Sabah tutukluğu, iltihaplanma ile yaygındır ve hareket ettikçe hafifler. Hızlı rahatlama mı, uzun vadeli çözümler mi? Anında ağrı kesici olarak bazıları güçlü ilaçlar kullanır. Ancak daha iyi bir yaklaşım, sıkışmış eklemleri serbest bırakmak, anti-enflamatuar egzersizler yapmak ve anti-enflamatuar yiyecekler yemektir. Eklem ağrısı nasıl hafifletilir? Eklem sorunları yaşlanma, yaralanmalar, hareketsizlik ve fazla kilodan kaynaklanabilir. Kilo vermek eklemler üzerindeki baskıyı azaltır. El ağrısı için ağır nesneler kaldırmaktan kaçının, diz veya kalça ağrısı için ani hareketlerden kaçının ve yastıklı ayakkabılar giyin. Kalkarken destek kullanın ve düşük etkili egzersizler için yüzmeyi düşünün. Hareket iyileştirir. Hareketten kaçınmak eklem sağlığını kötüleştirir. Aktivite, eklem işlevi için gerekli olan sinovyal sıvının üretilmesine yardımcı olur. Egzersiz, eklemler etrafındaki kasları güçlendirir, baskıyı azaltır ve hareket kabiliyetini artırır. Orta düzeyde fiziksel aktivite faydalıdır ve egzersizler evde yapılabilir. Osteoartrit ve artrit farkı. Artrit, dinlenme sırasında ağrı ile eklem iltihabını içerirken, osteoartrit, aktivite sonrası ağrı ile kıkırdak aşınmasından kaynaklanır. Her iki durum da farklı tedaviler gerektirir. Uzmanı dinledikten sonra eklemlerimize ağrımaya başlayana kadar dikkat etmediğimizi fark ettim. Ancak eklemler bize uyarı sinyalleri gönderir. İşte göz ardı etmemeniz gereken bazı belirtiler. Sabah tutukluğu. Eklemleriniz sabahları sert ve hareket etmesi zor, ancak hareket ettikçe iyileşiyorsa bu bağ dokusunda ve kemik dokusunda değişiklikler olduğunu gösterebilir. Yanma hissi. Bir eklemde yanma hissi varsa, özellikle eklem kırmızı ve sıcaksa bu iltihaplanmanın bir işareti olabilir. Eğer yanma hissi kızarıklık veya sıcaklık olmadan hissediliyorsa bu osteoartritin bir belirtisi olabilir. Hareket kısıtlılığı. Dizinizin tam olarak bükülmesi, bir anahtarı tutma veya bacağını bir basamağa kaldırma zorluğu uyarı işaretleridir. Creaking joints. Bazen eklemler çıtırtı sesleri çıkarır. Bu, eklem sıvısının az olması durumunda eklem yüzeylerinin birbirine sürtünmesi ve kıkırdağın aşınması nedeniyle olabilir. Ancak böyle sesler sağlıklı eklemlerde de eklem sıvısındaki gaz kabarcıklarının patlaması ve basınç değişiklikleri nedeniyle olabilir. Eğer ağrı yoksa ve eklem iyi hareket ediyorsa bu normaldir. Hava duyarlılığı. Bazı insanlar yağmurdan önce daha fazla eklem ağrısı veya rahatsızlık hisseder. Hava duyarlılığı olarak bilinen bu fenomen tam olarak bilimsel bir açıklamaya sahip olmasa da eklem ağrısı, hava değişiklikleri ve soğuk arasında bir bağlantı olduğu görülmektedir. Eklem ağrısı genellikle kışın, yazdan daha fazla olur çünkü vücut hayati organları sıcak tutmak için ekstremitelere olan kan akışını azaltır. Bu da dizlerde ve ellerde rahatsızlığa yol açar. Soğuk hava aynı zamanda eklem sıvısını kalınlaştırır. Bu yüzden eklemlerinizi sıcak tutmak en iyisidir.
Bu belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız bir uzmana danışmanız önemlidir. Eklemler için gerekli yiyecekler. Doğru yiyecekler eklemlerinizi onarıp besleyebilir. Somon, sardalya, uskumru ve morina balığı gibi yağlı balıklar iltihabı azaltan ve eklemleri güçlendiren omega 3 yağ asitleri açısından zengindir. Omega 3, eklemlerinizdeki kıkırdağın esnekliğini korur ve kolay hareket sağlar. Ancak omega 3 tek faydalı besin değildir. Balık dışında diyetinize ceviz, badem ve keten tohumu ekleyin. Bu yiyecekler eklemlerinizi sağlıklı tutan temel yağ asitleri ve besinler içerir. Ayrıca yaban mersini, nar, kırmızı biber, brokoli ve ıspanak gibi yiyecekleri öğünlerinize ekleyin çünkü bu yiyecekler eklem iltihabını azaltmaya yardımcı olur. Protein, eklemlerin onarımı için önemlidir çünkü vücudun yapı taşlarından biridir. Et, balık, yumurta ve fasulye gibi bitkisel proteinleri tükettiğinizden emin olun. Jelatinli et, kemik suyu, sığır eti, balık ve deniz ürünleri gibi kolajen açısından zengin yiyecekleri de unutmayın. Kolajen, tendonlarda, kıkırdakta ve kemiklerde bulunan bir proteindir. Darbeleri yumuşatır ve sürtünmeyi azaltır. Ancak yaşla birlikte kolajen seviyeleri azalır ve eklemler daha az esnek hale gelir. Kolajen açısından zengin yiyecekler tüketmek, eklem sağlığını korumaya yardımcı olabilir. Eklem iltihabıyla savaşmak için diyetinize zerdeçal, zencefil, sarımsak ve soğan gibi anti-enflamatuar yiyecekleri dahil edin. Bu yiyecekler güçlü anti-enflamatuar etkilere sahiptir ve düzenli olarak tüketildiğinde iltihabı yönetmeye yardımcı olabilir. Kıkırdak yenilenmesi yaşla birlikte yavaşlar ancak tamamen durmaz. Kıkırdak yıkımını önleyebilir ve hatta basit ve uygun fiyatlı bir çareyle destekleyebilirsiniz. Jelatin. Jelatin, kıkırdak ve bağ dokularını güçlendiren doğal bir proteindir. Jelatinin ne olduğunu bilmeyenler için kısa bir tarif geçelim. İçi ilikli ve dışı kısmen yağlı kemikleri yaklaşık 8 saat kaynatın. Sonrasında kemik üzerindeki ve kemik içindeki tüm ilik, yağ ve dokuları suyun içine sıyırın, kağıt bardaklara doldurarak soğumaya bırakın. Protein ve en önemlisi kolajen deposu jelatininiz hazır. Bunu nasıl kullanacağınızı ise şöyle tarif edeyim. Akşamları 2 tatlı kaşığı jelatini 3'te 1 bardak soğuk su ile karıştırın. Sabah bardağı ılık su ile doldurun ve aç karnına için. Bunu 1 ay boyunca her sabah yapın, ardından 1 ay ara verin ve tekrarlayın. Bu yöntem eklemlerinize kolajen sağlar. Pahalı kolajen takviyeleri mevcut olsa da bu yapabileceğiniz en uygun maliyetli bir seçenektir. Eklem ağrısı için evde yapılabilecek çözümler. Ağrı ve iltihabı hafifletmek için aloe vera ve bal ile yapılan ev yapımı bir kompres deneyin. Bir bardağın içine 4'te 1 oranında aloe suyu, 4'te 1 oranında bal ve 4'te 1 oranında ılık suyu karıştırın. Karışımı hafifçe ısıtın, ağrılı ekleme uygulayın, plastik bir örtüyle kaplayın ve gece boyunca bırakın. Eklem ağrısını hafifletmek için başka bir geleneksel yöntem ise biber yağı kullanmaktır. Kırmızı biber, ısıtıcı bir etkiye sahip olan, ağrı sinyallerini bloke eden ve kan dolaşımını artıran kapsaisin içerir. Evde biber yağı yapmak için 10 taze kırmızı biber alın, yıkayın ve öğütün. 2 bardak bitkisel yağ ile karıştırın ve 1 hafta boyunca sıcak bir yerde bekletin. Yağı süzün ve alevlenme sırasında ağrılı eklemleri masaj yaparak kullanın. Eğer ateşiniz varsa bu yöntemi kullanmayın. Bal ve elma sirkesi de eklem sağlığını geri kazanmaya yardımcı olabilir. Elma sirkesi, anti-enflamatuar özellikleriyle bilinen asetik asit içerirken, bal, eklem sağlığı için gerekli olan kalsiyum, magnezyum ve potasyum sağlar. Bir bardağın içine 4'te 1 oranında bal ve 4'te 1 oranında elma sirkesini karıştırın, sabah ve akşam birer çay kaşığı alın. Deniz tuzu ile yapılan ılık banyolar eklem ağrısını hafifletmek için kasları gevşetir ve gerginliği, spazmları azaltır. Deniz tuzu anti-enflamatuar özelliklere sahiptir ve suya çözüldüğünde mineralleri cilde nüfuz ederek eklem iltihabını azaltmaya yardımcı olur. Eklemlerinizi aşırı yüklemeden aktif bir yaşam sürmek esastır. Aktiviteyle dinlenmeyi dengeleyin ve eklemlerinizin tam, aktif bir yaşam için ne kadar önemli olduğunu unutmayın. Bu basit ipuçlarını takip ederek yıllar boyunca ağrısız hareketin tadını çıkarabilirsiniz. Hatta 62 yaşında insanlar 30 yaşında olduklarından daha esnek ve ağrısız olabilirler. Anahtar, tıkanıklıkları gidermek, sağlıklı bir diyet sürdürmek ve su içmektir. Bazıları eklem sorunlarını yaşa veya kiloya bağlayabilir ancak gerçek sorun genellikle bağ dokusunun kalitesidir. Doğu tıbbı, omurganın her yaşta esnekliğinin önemini vurgular çünkü omurga hayatın direğidir.
kanalımızda sebze ve meyvelerin faydaları ve zararları, hastalıklar ve tedavi yöntemleri hakkında birçok ilginç video bulabilirsiniz. Bu yüzden lütfen kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğenip aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşmanız beni mutlu eder.